Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde gene sizlerle birlikte ilginç konulara değineceğiz. Özellikle borsada yükselme potansiyeline sahip hisse değer oranına göre borsada ucuz kalmış hisse analizi yapacağız. O yüzden dikkatle dinlemeniz gerekli olduğunu düşündüğüm bir video. Her videomuz dikkatle izlenmesi gerekli. Fakat bu videomuz biraz daha dikkatli izlenmesi gerekiyor. Dolar kurundaki son değişimleri bu video içerisinde değerlendireceğiz. Gram altın tarafına, ons altın tarafına, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası, gümüş ve gene her zamanki gibi Bitcoin değerlendirmemiz bu video içerisinde olacak. Borsa tarafında dikkatle sizlere arkadaşlar iki hisse vereceğim. Zaten daha önceden de bu iki hisseyi vermiştim. Fakat bu sefer bu iki hisseyi daha teknik açıdan ve gitmesi muhtemel fiyat performansı açısından burada sizlerle birlikte değerlendirmeye alacağız. Ben videoya geçmeden önce sizler kanalıma bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Ayrıca yorumlarınızı da videomuz içerisinde eksik etmezseniz gene çok sevinirim sevgili dostlarım. Evet, dolar Türk lirası ile hemen başlayalım. Ekonomi üzerindeki son gelişmeler arkadaşlar, biliyorsunuz Cevdet Akçay Merkez Bankası yardımcılığına atandı. Cevdet Akçay'ı hepimiz biliyoruz, yakinen de tanıyoruz. Ekonomi dalında özellikle kur fiyatlamalarının belirlenmesinde, ayrıca borç ödemelerinde uzman bir isim. Zaten bu ismin açıklanmasıyla birlikte arkadaşlar hep birlikte Türkiye CDS notlarında da aşağı yönlü bir gerileme sizlerle birlikte izledik. Şimdi dolar Türk lirasında son durum neler olabilir? Faiz kararlarıyla birlikte ilk faiz artırımının geldiği bölgede burada görüyorsunuz bir yataylıktan sonra yukarı yönlü bir sert hareket sizlerle birlikte izledik. Şimdi ikinci faiz kararıyla birlikte şu alan yukarı yönlü tekrardan kırılmış durumda. Burada en önemli alan, bunu her videoda sizlerle birlikte zaten tartışıyoruz ve konuşuyoruz da, 26 lira 90 kuruş seviyesi. Bu seviye bir müddet daha yatay bir şekilde devam edebilir. Çünkü önümüzde biliyorsunuz yerel seçimler var. Yerel seçimlere çok yüksek miktardaki bir kur oranıyla gitmek istemeyecek bir Merkez Bankası. Ayrıca Sayın Erdoğan'ın 2 senedir yapmış olduğu nas politikalarından artık geriye dönmüş olması, turizm sezonunun önümüzde olmasından kaynaklı olarak bizler 26 lira 90 kuruş seviyesini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bunun üzerinde 27 lira 80 kuruş civarına doğru gene bir direnç bölgemiz var. Fakat 26.90 seviyesi bir aralık şeklinde, 26.90-26.50 şeklinde bir müddet daha burada devam edebilir sevgili dostlarım. Peki dolarda çok fazla bir geri çekilme olabilir mi? Çok fazla bir geri çekilme yaşanmaz. Çünkü Merkez Bankası bir numaralı şu an piyasalarda dolar alıcısı konumunda arkadaşlar. Rezervleri yükseltmek istediğinden kaynaklı olarak Merkez Bankası rezervlerini piyasalardan dolar çekme yönünde karşılıyor. O da her aşağı yönlü fırsatı mutlaka değerlendirecek ve Merkez Bankası kasasına döviz almak isteyecektir sevgili dostlarım. Şimdi ilerleyen günler içerisinde yaz ayı, yani Temmuz ayını atlattık. Önümüzde bir Ağustos ayı var. Ağustos ayı içerisinde gene FED faiz kararlarına baktığımız zaman Ağustos ayında FED'in herhangi bir faiz kararı yok. O da Eylül ayına sarkmış durumda. Bu durumda altın tarafında birazdan konuşacağız. Gram altın, altın, gümüş takip eden sevgili dostlarımız da bunu mutlaka takip etsinler. Euro tarafında ECB'nin almış olduğu faiz kararları var. Sterlin tarafında da hepimizin yakından takip ettiğimiz BOE'nin faiz kararları var. Avrupa bölgesinde ABD enflasyon oranı kadar her ne kadar da etkili gözükmese de orada da ufaktan özellikle İngiltere ve Avrupa bölgesinde ufaktan enflasyonda bir müddet aşağı yönlü kıpırdanma görülüyor. Fakat bu yeterli mi? Hayır, değil. Bu da ilerleyen günler içerisinde euro ve sterlinin ABD dolarına karşı parite bakımından da daha yukarılara gitme potansiyeli olduğunu bizlere gösteriyor. Dolar kurunda dediğim gibi 26.90 önemli bir seviye. 26.90'ı takip edeceğiz. Yukarıda kademeli olarak 27.80 bölgesi ve onun üzerinde 30 liralar mevcut. Yıl sonuna doğru ben beklentim olarak dolar kurunda 36 TL'ler civarına doğru bu yükselişin devam edeceğini, fakat bu yükseliş süreci içerisinde doların kademeli olarak yukarı yönlü gidilse de tekrardan müdahalelerle bir alt banta çekilip aynı şuradaki birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm şeklinde buradaki yükselişleri biraz dikine, biraz da yatay bir şekilde teknik analizde de gördüğünüz gibi, grafik üzerinde de gördüğümüz gibi bu şekilde bir yükseliş süreci içerisinde kademeli bırak çek şeklinde Merkez Bankası götürecektir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Hemen altın tarafına bakalım. Altın tarafındaki son durum ne şekilde? Ons altın bazlı baktığımız zaman altının değerinde bir toba hareketi zaten sizlerle birlikte takip ediyoruz. Burada şu sol bölüm ve sağ bölüm, iki bölüm sizlerle birlikte takibimizdeydi.
Aşağıda burada 1940 seviyesi, bakın şuradaki 1940 seviyesi bir bölge. Yukarıda da 1980 bir bölge. Biz bunları nasıl takip ediyorduk arkadaşlar? Destek ve direnç bölgesi olarak 1940 bizim için destek, 1980'in yukarı kırılması da direncin yukarı kırılması anlamı taşıyacağından dolayı ons altında 1980 bölgesinin yukarı kırılması buradaki TOBO'nun tekrardan çalışıp ana hedef bölgesi olan 2100 dolarlar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketi başlatması anlamını taşıyacaktır. Bu neden önemli? Çünkü Türkiye'de gram altın tarafı bizim için önemli. En fazla yatırımın yapıldığı bölge gram altın olduğu için ons altın analizimiz şart, dolar analizimiz şart. Çünkü dolar ve altın birleşiminden gram altın fiyatlanması meydana geliyor. Gram altın tarafına böyle baktığınız zaman yukarı yönlü dikine 4 saatlikte özellikle bir grafik bizi karşılıyor sevgili dostlarım. Bu grafik içerisinde günlük grafiğimizi açtığımız zaman şöyle bir grafiğimizi yayalım. Bakın tekrardan bu yükseliş trend bölgemizin içine doğru girmiş olan bir gram altın. Şöyle bakalım, şurada bir aşırılık sürecinin yaşandığı bir bölge ve 1700 dolar 1700 Türk lirası civarı gram altında önemli bir bölge. Kapalı çarşıda 1700 TL'nin üzerinde kapanışlar sizlerle birlikte gördük. Fakat bankalar arası piyasada da 1690'lı seviyelerden kapanışlar gram altın tarafında geldi. Yani ortalamaya vurduğunuz zaman 1700 tam direncin üzerinde kapanışlar meydana gelmiş durumda. Bu durumda ons tarafı önemli bizim için arkadaşlar. Çünkü ons tarafında 1940-1980 aralığı önemli dedik. Gram altının da yukarı yönlü hareketlerin 1750-1800 TL'lere doğru gitmesi için gram altının 1980 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerekli ki oradan tekrardan bir 2100 seviyesine doğru hareketlenme gelebilirsin. Fakat FED sözlü müdahalelerle piyasaya devamlı müdahale ediyor. 0,25 bas puanlık faiz artışının ardından da zaten bizler sizlerle birlikte ons altın tarafında bu TOBO'daki muhtemel hareketleri zaten görmeye başladık. Yani 1980-1940 dolar bantlar arasındaki yatay hareket bizleri gram altın tarafında da 1700 TL'lerin altına çekmiş durumda. Ama ilerleyen günlerde 1940 dolar üzerinde ons altının kalması hala da çok güçlü bir altın potansiyeli anlamı taşıdığından dolayı bizlerin ana hedef bölgesi olarak 1800 TL'ler. Ağustos ayında da bir FED faiz kararı olmadığı düşünülürse de burada tekrardan yukarı yönlü gram altın tarafında hareketlenmelerin başlayabileceğini de söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Gümüş, hemen bakalım gümüş tarafındaki son durum. Gümüş potansiyeli yüksek bir enstrüman. Özellikle ons gümüş tarafına baktığımız zaman sert oluşumun, hareketin başlayabilmesi için 25 doların üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Bunları görebileceğiz mi? Evet, göreceğiz. Ben özellikle gümüş tarafında piyasalardaki gümüş azlığı ve gümüşün piyasalar nezdinde çok fazla ihtiyaç duyulan bir ürün olduğu düşünülürse sevgili dostlarım, gümüşün yakın zaman içerisinde bir 30 dolar seviyesine doğru ons bazlı gümüşün harekete başlayacağı yönündeki düşüncem sabit. Gram gümüş tarafına baktığınız zaman da 21 lira, 21 liranın üzerindeki her harekette buradaki hedef bölgesi gümüş takip edenler için, özellikle gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız için 23 TL'ler civarına doğru bu gümüşün gramındaki hareketin devam edeceği yönündedir. Hemen borsa tarafına geçelim. Borsada özellikle sizler için iki tane hisse önerim vardı. Bunun için hemen borsa grafiğini açalım. Borsa tarafında sizlerle birlikte 20 liralardan beri takip ettiğim ilk hisse sevgili dostlarım, burada Akbank hissesi. Şimdi Akbank hissesinde bizler için önemli hedef seviyesi neresi olabilir? Burada borsa değerleri üzerinden baktığımız zaman Akbank'ın gerçekten arkadaşlar bu bankacılık sektörü hisseleri bazında gene incelediğimiz zaman Akbank'ın oldukça ucuz olduğu görülüyor. Fiyat kazanç değer bakımından da gerçekten FK'sı çok iyi durumda. Şimdi burada 8 liradan yükselişle şuradaki yükselişi bir alırsak 8 lira ve 22 lira seviyesi, bakın bu seviyeler önemli olacak. Çünkü burada bir 14 liralık marj var. Demek ki biz Akbank'ta buradaki yükselişin daha 36 TL'ler civarına doğru devam edeceğini düşünebiliriz. Benim ilk hedefim Akbank hissesinin arkadaşlar 36 TL civarına doğru buradaki yükselişini devam ettireceği yönündedir. 28 liralardan piyasa kapanışı, haftalık kapanış yapan Akbank gerçekten daha çok ucuz ve ilk etapta kısa vadeli ana hedef bölgesinin de 28 liralar civarına doğru giden bir Akbank hissesini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Geri çekilmeler mutlaka ki olacaktır. Fakat geri çekilmelerde birer alım fırsatı olarak Akbank hissesinde takip edilebilir diye düşünüyorum. İkinci gene portföylerimize hep birlikte sizlerle birlikte de eklediğimiz arkadaşlar, altının doların yanına özellikle eklediğimiz holding bazlı bir şirket.
O da Sabancı Holding hissesi. Şimdi Sabancı Holding hissesine de hemen bakalım. Holding bazlı şirketler grubunda Sabancı Holding'e gene baktığımız zaman Sabancı Holding'de de yükseliş potansiyeli, yani yükselmiş hisseler oranında yükselişini henüz sağlayamamış. Fakat fiyat karlılık kazanç durumuna baktığımız zaman da oldukça düşük kalmış ikinci bir hissemiz, Borsa İstanbul'da takip edeceğimiz Sabancı Holding hissesi arkadaşlar. Şimdi Sabancı Holding'de nerelere kadar bu fiyat olabilir? Bakın şurada 7 lira 36 kuruş seviyesini baz alıp şurada da tam birleşimimiz olan nokta 51 liralık fiyat marjını sizlerle birlikte baz alacak olursak arkadaşlar, burada 45 ve benim görüşüm Sabancı Holding'de de ana hedef bölgesi olarak 96 liralara doğru bu yükselişin devam edeceğini düşünebiliriz sevgili dostlarım. Burada en azından şu şekilde bakın, grafikte de takip edeceğiniz gibi dalga boylarıyla ilgili bir fiyat aralığı belirleyecek olursak, Sabancı Holding'de de ucuz kalmış hisseler nezdinde böyle bir fiyat aralığı belirleyecek olursak, Sabancı Holding'in de 96 TL'lere gidecek bir hisse fiyatlaması içerisine girebileceğini düşünebiliriz sevgili dostlarım. Şimdi borsa ile ilgili uzun bir analiz isteyen arkadaşlarımız için bu analizlere giriyoruz. Genelde biliyorsunuz ben pek borsa analizi yapmıyorum ama bundan sonra sizlerden gelen istek üzerine bol bol hisse analizleri de yapacağım ve bunu zaten yapıyorum. Hisse bazlı özellikle ucuz gördüğüm 2023-2024 yılları içerisinde yükseliş potansiyelinin fazla olabileceği hisseleri de bulmaya çalışacağım. Şimdi portföyümüzü nasıl genişletebiliriz? Arkadaşlar bakın, bankacılık hisselerinden Akbank olabilir. Hissemizin içerisinde, biraz portföyümüzün içerisine koyabileceğimiz. Tabii bunlar hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlarım. Sizler de araştırmalarınızı iyi bir şekilde yapın. Ona göre kendi son kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi portföyümüzün içerisinde dolar tutacağız, altın tutacağız. Bir miktar bankacılık hissesi olarak Akbank tutulabilir. Yapı Kredi genel bankacılık hisselerinde tutulabilir. Onun dışında holding hisselerinden de Sabancı Holding hisselerimize ve portföyümüze ekleyebileceğimiz bir grup olabilir sevgili dostlarım. Yapı Kredi'yi de gene şimdi burada sizlerle birlikte inceleyelim. O da benim ucuz gördüğüm bankacılık hisselerinden bir tanesi ve hemen bu hisseye de geçelim. Yine İMKB 100 hisseleri içerisinde baktığımız zaman, bankacılık hisse sektöründe baktığımız zaman dikkatle takip edilmesi gereken ikinci bankacılık hissesi arasında dediğim gibi arkadaşlar şurada Yapı Kredi Bankası'nı da alabiliriz. Özellikle bu bayrak formasyonları dediğimiz yukarı yönlü hareketlerin devam niteliğini taşıyan formasyonları taşıyan bir hissenin başında da Yapı Kredi hissesi geliyor arkadaşlar. Burada 4 liralık nominal dip değer seviyesiyle yukarıdaki 13 liralık birbirine yakın manuel dip seviyesini alacak olursak arada bizler için gene 9 liralık bir fiyat farkı. O da Yapı Kredi hissesinde arkadaşlar yukarı yönlü 21 liralar potansiyelin hala olduğu görülüyor ve bu 21 lira fiyatlamasına doğru bu hissenin de gideceğini düşünen taraftayım. Tabi zaman zaman sizlerle birlikte bu hisseleri gene takip edeceğiz. Portföyümüz içerisinde Yapı Kredi, Akbank, dolar, altın gibi çeşitlendirmeler yapıp bunları da buradan takip edeceğiz. Sabancı Holding de gene değerlendirmelerimiz arasında olan kağıtlar arasındaydı. Eğer sizler de bu borsada ucuz hisseler serisine devam etmemizi istiyorsanız lütfen yorumların altına bunu yazın ve ilerleyen dönemlerde bunlardan eğer fayda görüyorsak da bunları mutlaka bana belirtin sevgili dostlarım. Evet, doları, altını, gümüşü, borsayı inceledik. Şimdi hemen Euro Türk Lirası tarafına bir geç. Euro Türk Lirası'na geçtiğimizde arkadaşlar özellikle ECB, Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar çok önemli. ABD Merkez Bankası'nın aldığı kararlardan bağımsız olarak ben ECB'nin faiz artışlarına daha fazla devam edeceğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Bu da ilerleyen dönemler içerisinde özellikle Euro'daki hareketlerin daha yukarı yönlü hareket etmesini beraberinde getirebilir. Şimdilik bizler için Euro tarafında 29.70 önemli takip edeceğimiz bir direnç bölgesi. Bu haftalık direnç bölgesi özellikle 29 lira 70 kuruştan geçen bir alan. Bu alanın her üzerinde kalışımız bizleri
30 lira 60 kuruştaki direnç seviyesine doğru taşıyacak hareketleri beraberinde getirebilir. Fakat 23 lira üzerinde gerçekten aylık kapanışlar Euro'da gördük. Bu Euro için daha agresif bir yükselişlerin habercisi niteliğindeki Fibo değerlerinin üzerine doğru çıkması anlamı taşıyor. Şimdi burada uzun vade bizler için Euro'daki 2023 yılı sonuna doğru bir hedef koyacak olacak olursak Euro'nun muhtemel gitmesi gereken seviyenin de 38 TL'ler civarında geçen bir rakam olduğunu ben düşünüyorum. Aşağıda özellikle takip edilmesi gereken bir destek 27 TL desteğidir. Bu 27 TL desteği önemli olacak. Yukarıda da 29.70 direnç bölgesi önemli olacak. Eğer ki 29.70'in üzerinde kalışlar aylık seviyenin üzerinde de gerçekleşebilir ise önümüzde 30.60 direnci Euro'da bizi bekliyor olacak. Ama asıl ana hedef bölgesinin Euro'da da dediğim gibi 38 TL'ler civarına doğru bu yükselişin devam etmesi yönünde. Sterlin Türk Lirası'na hemen bakalım. Sterlin'de son durum ne şekilde? Sterlin tarafına baktığınız zaman burada da BOE'nin almış olduğu faiz kararları önemli olacak. BOE'nin faiz kararlarıyla birlikte sterlin tarafında yukarı yönlü hareket özellikle devam edecek mi? Direnç bölgeleri yukarı yönlü kırılabilecek mi? 34.42 önemli bir direnç bölgesiydi. Bu direncin bir tık altında kaldık. 34.42 önemli yükselişin devamı için önemli bir direnç bölgesi. Destek bölgesi gene 31 lira 40 kuruştan geçiyor. Oldukça marjların birbirine uzak kaldığı, destek dirençlerin birbirine uzak kaldığı bölgeler içerisindeyiz. Bu gibi bölgeler, uzak bölgeler içerisinde yakınsama hareketleri birbirine karşı olabilir ve direnç ve desteklerin kırılımları aşağı veya yukarı yönlü hareketi belirleyebilir sevgili dostlarım. O yüzden her türlü aşağı yönlü harekette gene sterlin tarafı da alım yönlü karşılanabilir. Çünkü ben sterlinde de yıl sonuna doğru 44 lira 50 kuruş civarlarına doğru fiyatlamanın devam edeceğini düşünen taraftayım. Tabii bunlar nacizane benim kendi fikirlerimdir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalı sevgili dostlarım. Bitcoin takip eden sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin'de ben panik yapılacak herhangi bir durum görmüyorum. Hala da Bitcoin'de çok dip bölgeler içerisindeyiz. Bakın şurada bir küçük aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru inen şu düşen trend çizgisini yukarı yönlü Bitcoin kırdıktan sonra burada biraz oyalanma süreci içerisine girmiş durumda. Tabi bunda Fed'in etkisi çok fazla. Her ne kadar Fed'in çok fazla bir etkisi olsa da buradaki hareket bizi 35 bin dolara ilk etapta getireceğini ben düşünen taraftayım. Daha sonraki büyük harekette bu 35 binin kırılmasıyla birlikte arkadaşlar buradaki formasyonun çalışmasıyla birlikte gelecek ve bunun hedef noktasının da 52 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'deki hareketi devam ettirecektir diye düşünüyorum. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Bu hafta sonu olması itibariyle de pazartesi piyasaların açılacak olmasıyla birlikte bir Merkez Bankası değerlendirmesi yaptık. Yeni başkan hakkında biraz konuştuk. Başkan yardımcısı hakkında biraz konuştuk. Doları konuştuk. Borsalarla ilgili yapacağımız portföyde hangi ürünlerin olmasıyla ilgili biraz konuştuk. Ben hepinizi çok seviyorum. Sizlerin hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.